Selam arkadaşlar. Krallık 88 çok karıştı. Zaten sizlere daha öncesinde kale sıfırlama videolarını paylaştım. Düzeltiyorum, bir tane paylaştım, diğerini paylaşmadım. Onun devamı da vardı. Ee, Bugün sizlerle şimdi bizim krallığın iki tane ana balinası var. Birincisi ve ikincisi. Onların savaş raporunu inceleyeceğiz. Ayrıyetten şunu da eklemek istiyorum. Bir yandan neler yapacağımı düşünüyordum. Siz 200k bir Musa çevirdim. Çöp vermedi. 200k gitti. Son yorumlara bakınca şey demişti bir arkadaş, işte keşke paketleri alırken çekseydim vesaire. Hani aklınıza takılan soru varsa ya da hani nasıl alınır, ne yapılır bilmiyorsanız, yani göstermiştim videoda, ama anlamadığınız bir nokta olursa yazabilirsiniz arkadaşlar. Destek olurum. Bu şanslı çantadan her gün günde 3 defa geliyor. Bunu kaçırmamanız gerekiyor. Zaten günde bir tanesine katılmanız yeterli. Günlük limit var çünkü. Daha sonrasında şu şekilde ödüller çıkıyor. Tabi kupon çıkması iyi olan. Bana tırt çıkıyor gördüğünüz gibi. Kupon neredeyse şurada bir kere iyi geldi. Başka da hiç gelmedi. Ha, bir tane daha gelmiş. Şimdi şey olmayayım. İki tane gelmiş yani günlerdir. Daha sonrasında imparatorluk hazinesinden, yani ben hazine diyorum bunu. Buradan şu şekilde görüyorsunuz, çekiyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki hani alırken şuradaki kuponları da almaya dikkat edin demiştim. Ona dikkat edin. Bunları da değerlendirin. Yani gidip 929 liralık bir şey alacaksınız. Önce şunu alın. Burada da işinize yarayan şeyler var yani 459'luklarda. Ondan sonra 929 alın. Çünkü 929'da 600'e düşmüş olacak. Neredeyse bir fiyatına iki tane çok güzel, çok temiz eşya almış olacaksınız. Yani şimdiye kadar oyunun getirdiği en iyi şey. Bir de şu fetih yolu benim dikkatimi çekti. Burada gerçekten güzel şeyler var. Şöyle güzel şeyler. Yanlış hatırlamıyorsam şu beceri parşömeni 15 tane, bakın yanlış görmüyorsunuz. 15 tane beceri parşömeni 100 ya da 200'dü, hatırlamıyorum. Öyle bir şeylerdeydi yani, çok cüzi rakamlardı. Şöyle göstereyim. Bakın burada 4 tane teçhizat. Bunu anlattım daha önceki videoda. 2 önceki videoda anlattım diye hatırlıyorum. 4 tane sarı teçhizat artı 4 tane de yine sarı, yani efsanevi taslak, teçhizat taslağı. Burada zaten kaynakları görüyorsunuz. 15 burada, 12 burada, 27 milyon, 4 gün ve 3 gün olmak üzere 7 gün hızlandırma, 2 saat falan saymıyorum ıvır zıvırları. 1000 TL'ye geliyor. Daha sonrasında buradan gidip şunu açarsanız şurası gerçekten çok çok uyguna geliyor. Hani bölüm sonu canavarı gibi ödülü koymuşlar buraya. Normalde şuradan 10 tane mücevher sandığını 400'e 600'e veriyor oyun. Ya da 10 tane kafayı size yine 600'e veriyor. Hatta şöyle de göstereyim, en son vardı, süresi dolmadıysa. Bakın 10 tane kafa sadece 690 lira. Çok da güzel gelmiş. Bir de şanslan diyor. Gördüğünüz gibi yanında da öyle abartı bir şey yok. 15 milyon kaynak var. Benim gösterdiğim yerden gittiğinizde de şuradan açayım. Bakın 10 kafa, 18 milyon kaynak, 10 tane de mor mücevher. Bu fetih yolu güzel arkadaşlar. 3 gün süresi var şu an. Kaçırmayın derim. Burada da şimşek kristali de 30 tane iyi. 8 tane de taslak veriyor. Onu da hatta şöyle bir ufak kıyaslama yaparsak nasıl kıyaslarız? Nasıl? Vardı bir yerde yine bir paketi bunun. Bu arada şu alınsa mesela hemen şimşeğe dönecek. Oradan bakılır da istemiyorum. Çok fazla zaten magmam var.
burada değil de yine festivalde galiba. Evet ya, bundan bir önceki paket de o Şimşek arkadaşlar. Bir önceki statüde. Onda mesela burası da iyi bu arada. Ne vardı diye hatırlıyorum. Teknik puan vardı. Şimşek ve dur ya şeyden bakalım. Niye bu kadar kastım ki? 30 şimşek, 6 gün, 60 magma, 250 teknik puan. Yani gerçekten çok manyak. Bunu da kaçırmayın derim. Burada 15 kafalı başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yok, başka da başlıyor olabilir. Hatırlamıyorum tam şeylerini. Ama size demem o ki neredeydi? Heh, şu Fetih yolu. Bu da iyi. Kötü değil. Ve bunu geçtikten sonra şu zaten gerçekten fiyat performans açısından çok çok iyi. Zaten size canlı canlı gösterdim arkadaşlar. Bakın 5 gün hızlandırma, 18 milyon kaynak, 10 tane sarı kafa, 10 tane de mor taş. Normalde bunu yapmıyor. Burada şanslan diye size kakaladığı, bakın ne taş var ne taslak var teçhizat, ne de kaynak o kadar fazla. Ve aynı fiyat. Bilginiz olsun. Orası da güzel arkadaşlar. Değerlendirebiliyorsanız değerlendirin derim. Her gün geliyor zaten bu. Konunun şöyle size bizim balinalarımızın kapışmasını, raporlarını incelemeden önce soruları yanıtladıysam aklıma takılan bakayım. Başka soru var mıydı? Ah, birim eğitimi. Değiştirmişler. Sizin şansınıza ilk kez gördüm. Bu şekilde kutudan çıktı falan tarzında olmuyordu. Böyle çıkartmışlar. Ne vermiş? Bakın yanında bonus da veriyorum diyor. Ne veriyor? 30 tane 15 saat. Çok iyi. Genel hızlandırma 15 tane. 30 milyon kaynak. Artı burada da bayağı iyi. Yani şöyle bir bakınca bu güzel. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyoruz? Patlatıyoruz. Bonusumuzu da aldık. Canlı canlı sizlerle yaşamış olduk. İç savaşımız var zaten. Onu da haritasını göstereyim. En son merak edenler oluyordu. Ne yaptınız, ne ettiniz diye. Şimdi oraya geçmeden önce bir tane size bir şey gösterecektim. Takaslarınızı unutmayın arkadaşlar. Takası biraz zor yapmışlar. Ben o kadar hani çark çevirdim vesaire, yani imparatorluk parası harcadım. İşte VIP mağazayı falan da kullandım. Ona rağmen şunları sıfırladım. Okey. Aldım yani karşılıklarını. Ama dövme kiti daha 4155 tane duruyor. Beceri puanı duruyor. Biraz zor yapmışlar yani. Hani benim yine imparatorluk parası harcamama rağmen buradan da göstereyim bakın. Aldıklarım, yani bir sürü şey alıyorum VIP mağazadan. Ona rağmen çark da çevirdim. 200k şeyde ona gitti. Bayağı zor. Bir de buradan da tırtıklıyorum. Şunu da alayım. Yani küçük küçük de olsa sikkeler kullanılıyor, imparatorluk coinleri. Ha bir de ittifaka da yatırım yapıyorum, bağış yapıyorum. Onu da hatta şöyle göstereyim. Ufak ufak arada yatırıyorum teknolojiye. Bakayım. Bakın 110'da bugün de. Yani 20'de başlıyor biliyorsunuz. 20 o gitgide artıyor, yatırdıkça yükseliyor. Hatta bir 110'da yatıralım. Fon için sikke de yatırıyoruz. Ben sikke diyorum. İmparatorluk parası da denebilir ama
Nedense böyle eski usul gibi sikke geliyor. Daha kolay, daha pratik geliyor bana. Evet, geçelim genel haritamıza. Bakalım. Dün de acayip kalelerini patates ettik. Bu sefer bugün ilk kez bir karşılık aldık. Yani yakalandık daha doğrusu. Bizden de 2 ya da 3 tane kaleyi sıfırlayabildiler. Şimdi buraları almıştık. Buraları geri aldılar. Öğlen saatlerinde onlar bizden alıyor. Tabi iş saati. Hepimiz işte çalışan insanlarız. Oyuna çok bakamıyoruz. Aktiflik onlarda daha fazla oluyor. Doğal olarak bayağı geldiler. Şöyle ana göstereyim. Yani kafa kafaya ya. Gerçekten 10 milyonda benim öldürmem varmış. Burada kendi şeyimi de görüyorum. Bakın. Yani 114 milyon öldürme var arkadaşlar. 114 milyonda karşıda. Biz daha öndeydik de eşitlenmiş durum. Öğlen çünkü öne geçiyorlar. Biz yokken işte kesiyorlar. Kalede sıfırladılar. 2-3 tane kalemizi sıfırladılar. 114 milyon öldürme yapmışlar. Sadece bu arada bu belli saat aralığını gösteriyor. Şuraya bakın. 563 bin erdem, yani sadece 24 saat galiba. Bunun süresini bilmiyorum ama belli bir saat aralığını gösterip sonrasında yenileniyor ya da kayboluyor. Ya da mesela şuraya bakalım. Bakın burada da 2200, ben burada zaten Ganu ile ben dağıtmışız. Ganu özellikle mahvetmiş burayı. 6 milyon tek başına şey yapmış. 2200 de ben kesmişim. Burada bir şey yapamamışlar. 120 erdem de buradan almışım. Ne yapıyoruz? Arada bir şuraya ışınlanıp, hatta galiba bir kale var burada. Ganu rahat bırakmıyor. Ganu'ya buradan kolay gelsin diyelim. Yani şu farmları kesiyoruz. Mesela şuraya ben de şimdi gideyim. Ya da neyse, videoyu uzatmayacağım. Ama çok da farm var ya. Bunlar da kesilmelik tam. Neyse. Şimdilik yırttılar diyelim. Geçelim raporlara bakalım. Raporlara bakmadan önce güçleri göstereyim arkadaşlar. 133 milyon bu Lato. 106 milyon da Kanuni'nin gücü. Lato'nun 136 idi. Bir şeyler yapmış. Kafa mı attı bir yere acaba? Neyse. 30 milyon fark vardı aralarında arkadaşlar. Yani galiba kafa atmış gerçekten. Yani yok, bu bizim sıfırlanan kale. Yani onların sıfırlaması bile aslında biraz hatalı. Bayağı kayıp vermişler arkadaşlar. Şöyle raporları da göstereyim. Arkadaşımıza da çok geçmiş olsun. Bakın, daha fazla kayıp vermişler zaten. Yani Lato kafa dağıtmış biraz. Yani böyle onlardan da bayağı gitmiş durumda yani. Aslında öyle göründüğü gibi sadece bizimki gibi profesyonel bir sıfırlama teknikleri yok adamların. Olmasın da öğrenemesinler. Korece altyazıyı kaldıracağım artık videolardan. Şimdi geçelim kapışmaya. Kanuni arkadaşlar birebir de aldı. Zaten bu videonun sonuna da koyarım kapışmayı. Dün bir istek geldi WhatsApp grubumuzdan. Savaşa dediler müzik koy. Videonun sonuna savaşı ekleyeceğim. Ona ayrı bir müzik koyacağım. Zaten 1,5 dakikalık bir savaş. Ne kadar sürebilir zaten? 2 kişinin kapışması, değil mi? Evet, bakalım arkadaşlar. Çok gariptir ki bu adam şey gelince, Tom Rees sitcom'u yapmış. Yani sit, bilmiyorum kullanılır mı? Şöyle göstereyim hatta Sid'i sizin için onu da favoriye attım. Bu Lato ile benimki yine. Heh, Sid'i. Bakın, benim çöp lubuma, lubu kompumda Atilla bile 3 yıldız değil, öyle söyleyeyim. Yapmadım 3 yıldız. Valiyi bekliyorum arkadaşlar. Yoksa yapabilirim. Teçhizatlar hani öyle şey değil, göstereyim. 60.
Yüzük zaten 4. seviye 60. Yeteneklerini daha basmadım. Yani beceri parşömenlerini bile vermedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yine valiyi bekliyorum bu arada arkadaşlar. Elimde 1000'den fazla parşömen var. Neyse, uzun lafın kısası. Şu sit kompuna bakın arkadaşlar. Birazdan detaylı inceleyeceğiz zaten Kanuni ile VS'sini. O yüzden burayı hızlı geçiyorum. Görüyorsunuz. Yüzükler falan yani benim karşımdaki kompa göre aşmış yani adam. Şu kompa bak, şuna bak. Al gülüm ver gülüme bak. Bakın 76K. Bu arada bende bir tane lubu vardı. 2 tane süvari ekibiyle de aldı. Zaten esas hasarı çıkartan onun lubusu oldu. Side bak. Abi bu kadar parası var adamın. Gitmiş sit kompu yapmış ya. Yani buradan hani merak edenler Tomris'i çok soruyorlar. İşin gerçeği savaşlarda çok böyle sit kompuyla bir başarısını görmedim. Yani süvari açısından bakıyorum. Eğer Lubunuz, Hannibal'ınız varsa onlardan vazgeçmeyin. Ama ha benim abi Lubum yok, Hannibal'ı da kasmadım diyorsanız, Sid'i kasmıştım ben sezon 1'de diyorsanız, o zaman yapacağınız komp da mecbur bu oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani gidip buradan parayla Tomris'i alacaksınız. Kaçarınız yok. Nerede o? Şuradan alacaksınız. Ben de hani bir şeyini baktım ama tabii ki benim işime yaramadığı için almadım. Neyse, Sid'i gösterdiğimize göre geçelim rapora. Şöyle ilkini bir karşılaştıralım. Hannibal Lubu. Şimdi Lubu'ya Papatya'yı kullanan çok var. Neden? Şaşalı'yı Mulan'a takıyorlar. Papatya iş görüyor mu? Görüyor arkadaşlar. Bu soru da çok geliyordu. Hatta Papatya bayağı da güzel iş yapıyor. Çünkü seviyesini arttırmak kolay. Düşman birliğe %155 kudret hasarını, yani bonuslu şeyini veriyor. Burada zaten herif dörtlemiş yani. Hani çok konuşmaya gerek yok. Fulllemiş her şeyini. Teçhizatı da fulllemiş ki bu efsanevi şeylerden çok deli gibi istiyor. Her baba yiğidin harcı değil bu arada arkadaşlar bu kadar dörtlemek. Hani tamam, bir tane teçhizatını yaparsın, 2 tane yaparsın da şimdi bakarız zaten, birden fazla çok zor. Ee, Taşları görüyorsunuz. Normal saldırı, ikincil vuruş koymuş. Kudret nitelik koymuş. İkincil vuruş, normal saldırı koymuş. Tüm birim türlerinin saldırısı, kudret ve ikincil koymuş. Bu ikincil vuruş zaten. Kudret ikincil vuruş. Saldırı doğru taşlar. Taşlarda bir problem yok. Atilla'sını görüyorsunuz. Savaş şarkısı. Eleştirel içgörü full demiş zaten. Yeteneklerine hani değinmiyorum. Hepsi full zaten böyle baktığınızda. Yüzük 30 seviye. Buna da şu şekilde taşlar koymuş. Tek tek değinmeyeceğim. Çok uzasın istemiyorum video. Karışık koymuş. Yani Lato'nun taş konusunu beğenmiyorum. Zaten ki savaşta kaybetti. Birebir de Kanuni kesti onu. Gece kurdunun yüzüğünü basmış. 33 seviyeye kadar da getirmiş. Teçhizatları görüyorsunuz zaten 80 seviye. Şöyle taşlarını da göstereyim. Pasif beceri taşı koymuş. Bunun pasif becerisi yani bonus veren yetenek bunlar. Savaşçı şarkısı hani hasar vuran bir şey değil. Pasif de değil zaten. Aktif. Buradaki de sıra tabanlı kralın kılıcı arkadaşlar.
Pasif bir tek şu var, imzası. O da kudreti hasarını ekstra %33 arttırıyor. Yani hani bir hasar vuran bir yetenek değil. Dediğim gibi Laton'un taşlarını beğenmiyorum. Çok aldanmayın. Karşı tarafa bakalım. Hannibal. Teçhizatlar 80. Yetenek stratejik takip. Zayıf noktaya saldırı. Zaten full yetenekler. Onlara değinmeyeceğim şeyine. Burada bir tek Ahsoka'da bir tane eksik gördüm. Yüzük 20 şaşalı. Taşlara şöyle bir bakalım. Strateji, kapasite, tüm birim türlerinin saldırısı, savunma, sıra tabanlı ikincil vuruş. Hannibal çok yönlü bir komutan. Yetenekleri de hem sıra tabanlı oluyor hem şey oluyor. Bakın ikincil vuruş, ikincil vuruş, ikincil vuruş. Bu hem kudret hem strateji çok yönlü bir komutan olduğu için karışık hasar çıkartıyor. Bilginiz olsun. Ama tabii ki Billu bu kadar ani bir hasarı yok. Taşı zaten yüzüğü gösterdik. Burada yine porsuk yüzüğü gelmiş. Büyükçü sinyal. 70'er seviye bakın. Yıldızlar zaten demiştim zor. Ezici tesir. Huzurlu sığınak. Şöyle taşlara bir bakalım. Ahsoka. Karga yüzüğü 30 seviye. Teçhizatların hepsi 68 seviye. Yeteneklerde zafer kükremesi, zayıf noktaya saldırı. Şöyle taşlara da bakalım. Kaan'ın ana kompu Arthur bu arada arkadaşlar. Hannibal falan değil. Arthur'la oynuyor. Bilginiz olsun. 45k hasar çıkmışlı bu. Çok normal. Ani bir kritikçi bir adam. Çok da güzel vuruyor bu. Az vurmuş yani hatta. Diğerine geçeyim. Sitli'ye bakalım. Karşısı yine aynı. Bu raporda sadece Kaan'ın Hannibal'ı görünüyor. Adama bak çöp. Yani. Çok diyecek bir şey yok ama inceleyeceğiz dediğim için şöyle bir bakalım neler almış. Teçhizatlar 80. 3.1 yıldız bunu dörtlemiş, fulllemiş. Çok zor. Yani bayağı teçhizatını dörtlemiş bu adam. Çok para yatırmış yani. Nereden baksanız 10 milyon yatırmıştır bu adam. Çünkü Santuzusu falan da 5. Birçok yani çark komutanının hepsini beşlediğini ben biliyorum. Geçmiş videolara bakarsınız zaten işte mavi balina, balina tanıtımı falan diye. Krallığın başından beri videolarını çekiyorum. Bayağı para yatırmış durumda. Rahat 10 milyonu var bu adamın. Taşlarının seviyesi de bazıları şu kırmızıların da kendi içinde seviyesi var. 1, 2, 3 diyeyim. Bazılarının seviyesi de yüksek yani arkadaşlar. Mesela her kırmızı saldırı taşı 3.05 vermiyor arkadaşlar. Bunun da teçhizatlar 80. Neredeyse 3 yıldız. Gördüğünüz gibi.
Tomris hemen çıkar çıkmaz zaten bunu da fulllemiş. Ha, yüzükleri de şöyle göstereyim. Kavurucu alev takmış buna. 20. seviye. Buna da şaşalıyı takmış. 30. seviye. Yetenekleri de şöyle göstereyim. Parçalayan ahitle zafer kükremesini aktif etmiş. Bakın bu ikinci vuruş. Şu da pasif yetenek. Şöyle göstereyim. Pasif. Bu da sıra tabanlı. O yüzden buna taş takılımı biraz dikkat etmek gerekiyor. Hangisi hasar çıkartıyor? Bakın bu buff. Zaten Tomris genel olarak bu arada destek buff olarak geldi. Ama bu mesela şu hasar vuruyor. Hani Tomris kullanacaklar. İkinci vuruş taşı takabilir. Bilginiz olsun. Bakalım o neler yapmış. İkinci vuruş takmış. Sıra tabanlı beceri hasarı artış takmış. Pasif beceri hasarı artış takmış. Yani yeteneklerin hepsine göre taş takmış. Ama işte buff veren yetenekler hasar vermiyor. O taşlar ne kadar etkili tartışma konusu. Bakın ikinci vuruş mesela %2.3 arttırıyor. Şurada vardı galiba bir tane. Bakın 3.45. Görüyor musunuz? Yani her kırmızı taş aynı oranda değil. Kafanız karışmasın. Oranlar değişiyor. Adam seviyelerini de yükseltmiş durumda. O yüzden o kadar diyorum hani maddi yatırmıştır. Evet. Arthur'una geldik. Tripuana iyi vurmuş bu arada. Kudrete bak. 734. Teçhizatı görüyorsunuz. Bir şey demeye gerek yok. Yani 10 milyon çok rahat yatırmış bir adam. Yorumlarda belki hani 10 milyon çok para falan diyecekler ama arkadaşlar bunları bu seviyeye getirmek çok 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 zor. Altını çiziyorum. Çok çok zor. Bakın birim kapasitesi taşı mesela birebir örneği, taşları da seviyesi de yüksek. Yani birçoğunuzda daha kırmızı yoktur. Para yatıranlarda bile kırmızı hani hepsinde olmayabilir ya da varsa da sayılı. Kırmızının seviyelerine geçmiş durumda ve elinden bol keseden var. Teçhizatlar 80 seviye. Kudret artışına bakar mısınız? Tek taştan. Artı 10. Artı 10. Bunu artık yapmış. Üçlemiş. Şöyle genel bakalım. Buradan daha kısa. Bakın birim kapasitesi artışı 3820. Kudret 20.7. Aktif beceri, pasif beceri, normal saldırı, zırh, tüm nitelik. Bakın bu nitelik taşı da normal buff'tan yüksek. Normal kırmızınkinden yine seviyesi yüksek bir taş. Yüzük, parıltılı güneş 30 seviye. Şu yüzükleri bu arada böyle 30-20 falan yapmak bile çok zor. Şu ana kadar baktıklarımızın hepsinin farkındaysanız seviyeleri minimum 20 gördük. Yani şuraya bak, yüzüklere bakıyorum bir yandan. Abi şaka gibi ya. Gerçekten. Bu arada arkadaşın İtalya'da dondurma ihracatı yapıyormuş. Dondurma fabrikası varmış. Yurt dışına ihracat yapıyormuş. Dondurma satıcısı. Bakın kapasite koymuş. Zırh, kuşatma, pasif, aktif sıra falan filan. Şöyle hızlıca geçtim. Kralın kılıcıyla adil yargıyı açmış. Arthur'u göstermiştim daha önce. Yüksek moralli, hiddetli hücum. O yüzden çok üstüne durmadım ama eski videoyu kaçıran varsa burada tekrar göstermiş olayım. Huzurlu sığınakla sebatta, bunda açık.
Konstantin. Pioneer'a Arthur'u getirmiyorlar. Acaba Arthur'un arkasına Yodit falan koysan nasıl iş yapar? Onu da merak etmiyor değilim. İşin gerçeği. Burada da gördüğünüz gibi sıra tabanlı iyileştirme, aktif beceri, zırh, nitelik. Yani elinde ne var ne yok koyuyor. Bakın 2, 4, 6, 7 tane farklı taş koymuş. Teçhizatlar yani 3 seviye diyebiliriz. Şunların birer tane çentiği kalmış. Burası zaten 3'ü geçmiş. Şaka gibi değil mi? Yani kafayı yemiş. Evet, yine 20'nin altında bir yüzüğümüz yok. Şöyle hasara bir bakalım. İlginçtir ki Hannibal en çok hasarı mızraklı kompuna vurmuş. Diğerlerinde daha düşüktü hasar. Evet, bakalım. Teçhizatlar 2.1 diyelim. Yüzüğümüz kutsal bilgi yüzüğü takılmış. 20 seviye basılmış. O Allah'ın emri demiş artık. Vahşi ile de kralın kılıcını açmış. RAM kompunda 5 ordu takıldığı için ben RAM'i başta beklerim. 5 ordu takılmıyorsanız, ya örnek veriyorum, 2 tane birliğiniz varsa, biri RAM kompuysa Sezar'ı başta ben de öneririm. Yani şu an dizilişini merak edenler, abi adam dizmemiş diyenler için söylüyorum. Ama o balin olduğu için, 5'li takıldığı için RAM'i başta koysa can da basmış olur. Ama tabii kimse önünde durmadığı için Sezar'ı çekmiş, hasara yüklenmiş. Böyle de kullanılabilir ki bence zaten ideal kullanımı RAM kompunun bu arkadaşlar. Şahsi düşüncem. Vahşi ile savaş filini koymuş. Baykuş yüzüğü var 30 seviye. Ona da bakarız şimdi. Gördüğünüz gibi taşlar bunlar. Düzeltiyorum. Şahin ya. Baykuş nereden çıktı? İyi ki tıklamışım. Yanlış bilgi vermek istemem. Teçhizatlarda 2.1. 2.1. Şunlar bir kalmış. Şunu ikileyememiş. Yeteneklerin hepsi full. Buna da bir mavi yüzük, yonca yüzüğü yerleştirilmiş. Yeteneklerde de koordinasyon ve üçlü hücuma gitmiş. Teçhizatların seviyesi 80. 80 basmakta bile zorlananlar varken adam şu hesaba bakınca, böyle kahramanları inceleyince, abi 80'i hiç aldırış etmeden artık yıldızına bakıyorsun. Öyle yapmış. Taşlar da gördüğünüz gibi karışık şekilde. Evet, bakalım. Var mı başka? Mulan var bir de bu raporda. Evet. Yine 20'nin altında olmazsa olmaz demiş. Yani şu mor yüzükleri bile hepsini bu kadar seviye yapmak. Yani hepsini seviye atlatmaya geçtim arkadaşlar. Bu kadar sarı yüzüğü almak bile çok zor bir şey. Yetenekler full. Hiç şey olan yok. Bakalım. Teçhizatlar da 2.9 diyelim. 3'ten hallice. Burada kristal değiştiği için istediği magma yerine diğerini, şimşeği istediği için o da zor yani arkadaşlar. Kolay değil. Zaten bir sürü teçhizatın 4 yıldız yapmış. Bakalım taşlara. Bu arada kırmızı taşın altında da ben daha görmedim. Bilmiyorum hani videoda kaçırdım mı, gözümden kaçtı mı bilmiyorum, ama ben kırmızı taşın altında daha bir sarı taş görmedim.
Aslan yüzüğü yapmış 40 seviye maksimum zaten. Yani daha üstü yok. Belevu'yu koymuş arkasına. Teçhizatlar yine 3'ten hallice. 2.9. Geyik yüzüğünü patlatmış. Bunda 30 seviye yapmış. Taşlara bakalım. Yetenekler zayıf noktaya saldırıyla merhamet arkadaşlar vermiş. Fatih Sultan Mehmet'i de koymuş. Bunun bir teçhizatları 2 diyelim. 2.1 hadi. Bir tek şu eksik kalmış. Hepsinin birer tane çentiği var. Sakin suyu koymuş. 20 seviye. Yeteneklerde de baykuş ağıdıyla huzurlu sığınağa gitmiş. Biraz dayansın demiş komp. Evet, taşları da bu şekilde. Yine sarı bir taş yok arkadaşlar. Üf, tabi counter olduğu için Mulan'a bütün hasarını bırakmış. Şöyle de etkinliklerini kısaca göstermiş olayım. Başka var mıydı? 9 tane birlik diyor. Yani 4'üne baktık zaten. Başka da göremedim. Bu rapora bakalım. Burada da Kanuni'nin Arthur var. Arthur karşılaştırması yaparız. Evet. ...754.9 kudret. Onun Tripuvanası kudreti fazla. Kanuni'deki Konstantin de kudreti daha fazla. Zırh Arthur'da Lato'nun fazla. Hatta hepsinde daha fazla Lato'nunki. Bu arada bu savaş arkadaşlar Lato'da krallık buff'ı var. Kral onlar çünkü. Başkent onların elinde. Ekstradan buff vermiş durumda. Kanuni'de de debuff var. Bilginiz olsun. Gösteririm şimdi zaten haritanın da şeyinde. Hapishanede yani Kanuni. Kanuni'nkine bakalım. Teçhizatlar 4 seviye. Yetenekler rakipsiz saldırı, hiddetli hücum açılmış. Lato'nun Arthur'undan farklı. Parıltılı güneş 30 seviye. Yüzük aynı. Teçhizatlar 4 aynı. Taşlara da şöyle bir bakalım. 4 tane taş koymuş zaten. Bak ne güzel belli yani. Kudret, aktif, kapasite, saldırı. Tüm birim türlerinin saldırısı. Tripuvana'da 20 seviye bir geyik yüzüğü var. Yetenekler full. Kralın kılıcıyla adil yargı açılmış. Teçhizat 70 seviye. İkişer yıldız diyebiliriz. Bir tanesinde bir yıldız var. Şunda. Neler verilmiş? Taş. Kapasite, zırh, kuşatma, nitelik artışı, aktif hasar, normal saldırı verilmiş. Konstantin'e baktığımızda 70 seviye, sakin su 20 seviye, istihkam ve huzurlu sığınak açık. Şeyde sebat açıktı. Bence sebat daha iyi olur burada. Barbaros'ta da onun çok ayrımı yapılıyordu ama şeyden bakıyorlar sanırım. Yabancı bir YouTuber var ya, herkesin baktığı ama yani biraz da kendiniz test edin arkadaşlar. Ben mesela test server'da denedim. Barbaros'taki sebat daha çok iş yaptı. Onun önerdiği mor yetenekti. Adını da unuttum ama yani mor yeteneğe göre sebat daha iyi iş yapıyordu. Taşlar da bu şekilde arkadaşlar. Her şeyden var içinde. 9 tane taş var. Farklı.
6K kaybetmiş. 10K kesmiş karşıdan. Bakayım, Lubus'una bakmıştık. Sid'e de baktık. Arthur'a baktık. Ha, Boss Knight girmiş araya, bir de böyle bir çocuk girmiş. Birebir atıyorlardı ama onların ekip biraz işte kalleşler. Çok dinlemiyorlar. Dün mesela bizde, dün değil ondan önceki gün, çarşamba günü deprem olduğunda da hani dedik savaşa ara verelim. İstanbul'da deprem oldu. Bunlar dinlemedi bir süre. Hayır dediler, işte umurumuzda değil falan. Savaşa devam ettirdiler. Sonra dünya konuşması bayağı karıştı. Bunların ekibinden çıkanlar oldu. Hani böyle kalleşçe bir şey değil yani, yapılan oyun sonuçta bu diye. İçlerinden ayrılanlar oldu. O zaman ateşkes yaptılar. Onu da arkadaşlar e, dün değil ondan, işte çarşamba deprem olduğunu şey yaparsak arkadaşlar, Perşembe öğlen 2'ye kadar bir kısa ateşkes imzaladık. Ondan sonra devam ettik. Bunun gidenleri olmuş. Bakalım. Mızraktan bayağı kaybetmiş. Bakın, bu çok hasar yiyor. Şeyden de yemişti. Hani bu Counter'ı da, Hannibal da buna çok vurmuştu. İncelemediğimiz komp kalmadı sanırım. Evet, buff'ları da şöyle göstereyim. Arkadaşlar sonra şuraya gidip şurayı bir keseyim. Birlik saldırısı %5. Birlik savunması eksi %5. Bu şekildeydi arkadaşlar. Savaşlarının videosunu da eklerim. Araya bir de Boss Knight diye biri karışmış. Yani rahat duramıyorlar. Hatta ateşkesi de, pardon, 2'ye kadar da değil. Yine onlardan biri çıkıp saldırdı bize. Ay pardon, işte yok görmemişim etmemişim, ateşkes olduğunu bilmiyordum falan dedi. Ortalık karıştı. Yani değişik tipler, gerçekten değişik tipler. Eminim birçok sunucuda Korelilerden şikayetçisinizdir. Biraz kirli oyun oynuyorlar. Temiz oynamıyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Katıl tarafından da katılırsanız sevinirim. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum savaş videosunda.